Hanımlar beyler inanılmaz programın şansı acayip yaver gidiyor. Aha da konuklar. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Ne yapalım işte geldik. Gördüğün gibi geldik. Siz çok çalışkan insanlarsınız. Bunun farkında mısınız öncelikle? Bilmem. Yani bir süredir ben Ya oturuyordum. Aha. Evet. Çoluk çocuk. Şimdi üst üste geldi. Orada da bir çalışma var tabii. Tabii. Onu da O çalışma yapmayalım. ayrı bir çalışma. O çalışkanlık. Evet. Sürekli bir hareket var. Evet. Tabii. Gitgeller, Tabii. çocuklar. Siz kaç sene sonra, 7 yıl sonra tekrar bir araya geldiniz. Evet. Evet ama biz İlkini sayıyor muyuz? ilk bir araya gelmiş gibiyiz değil mi? Gibi, Öyle böyle evet. bir şey var. Evet. Ha, ben onu soracaktım. Bu kadar yakın bir tecrübe paylaştığınızı söyleyemeyiz diye. Yok. Yok, hayır. Öyle olmadı. Peki. Burada sanki ilk defa tanışıp daha merhaba deyip karşılıklı oynuyoruz gibi hissediyorum. Evet, bir de zaten çok acayip bir proje. Yani Değil mi? biz ekipçe işte hazırlanırken seyrettiğimizde bizde konservatuvar tiyatro mezunu çok arkadaş var editör olarak çalışan. Hepsinin ağzı sulandı. Yani keşke Yani bizim de başımıza gelse böyle Çok şeyler diye. şanslı. Biz evet şanslıyız kesinlikle. Bizim başımıza geldi. Yani şans tabii, Güzelmiş. yani hazırlık olmadan bir işe yaramıyor biliyorsunuz Tabii. ya. Peki beraber oynayacağınızı duyduğunuz ya da bunu öğrendiğinizde ilk hissiniz ne olmuştu? Güzel. Evet. Tamam. Mesela ben duyduğumda merak etmiştim gerçekten. Acaba nasıl bir ikili olacaklar diye. Bu kadar peki organik birbirinize bağlanacağınızı düşünmüş müydünüz oyun sırasında? Provaları yaptık tabii. Zeynep'in çok büyük etkisi var bence. Tabii Burada çok güzel Zeynep'in- birleştirdi ve Hı hı. hani ikimiz de ayrı ayrı da çalıştı. Beraber de çalıştık sahneleri. O arada bir sürü şeyi böyle halledebildik. Yani çünkü ne bileyim insan birçok yerde hani dizi çekerken sette ısınılıyor ya bazı şeyleri. Biz onu öncesinde atlattık herhalde, Evet. öyle oldu. Ama sette de başka bir şey oldu. Yani o Evet, ortamın doğru. içine girin. Yani müthiş bir sanat var. Evet. İşte Evet. o ışığın, o ortamın içine girince zaten böyle Lego'nun parçaları gibi her şey birleşmiş gibi oldu. İşte kostüm, sanat, karakterler böyle tıkır tıkır oturdu ve orada böyle bir kozanın içinde biz beraber bir oyun oynuyor, bir şey paylaşıyor gibi olduk. Bir şey yaratıyor Evet. olduk. Bir de çok şık olmuş yani, çok şık bir şey seyrediyoruz yani. O da çok havalı geldi bana. Onun için de Ne güzel. sanat ekibini tebrik etmek gerekiyor Evet, galiba. Evet, kesinlikle. Tebrikler. Abi sence Halit kim? Ben... Kim? Buna bilmiyorum. Buna cevap verebileceğimi zannetmiyorum. Tuğba. Sence Tuğba kimdir? Tuba anlatılmaz yaşanır. Peki. Sence insanları en çok zorlayan özelliğin ne? Bazen fazla detaycı olabiliyorum. Seni sen yapan en sevdiğin özelliğin ne? Direkt olmam. Yani içimden geldiği gibi. Hislerimle hareket ediyor olmam. Yani bu zamana kadar size beraber oynama teklifi gelmiştir başka projelerden. Hani bunun nedeni, bunu kabul etmenizin nedeni ne diye bir soru hazırlamışız ama o çok belli yani. Bu kadar oynama alanı açık Tabii. bir şey gelince insan kaçırmak istemez tabii. Kesinlikle. Peki Halit Ergenç'le beraber oynamanın en konforlu yanı ne? O kadar mükemmelliyetçi ki benim öyle olmama gerek kalmıyor. Doğru gitsin. Harika bir cevap. Ne alakası var Çünkü ya? ben didikçiyimdir normalde. Halit benim görevimi aldı. Harika. Sen rahatladın aynen, Melek. ben rahatladım. Ben böyle sadece dinliyordum. Doğru bence de. Peki Tuğba Büyüküstün'le oynamanın en konforlu yanı ne? Yükü taşırken eğlencesini izliyorsun işte. Espri bir yana oynaması çok keyifli. Gerçekten hani çok güzel alışveriş yapabildiğin, Evet, çok. beraber üretebildiğin bir insan o açıdan. Yani Yok bu da- asla tek başına bir şey değil yani. Hani orada... Yok lütfen. Aa, lütfen, yani lütfen. Yani tamam evet ama tek Yok. başıma... Şimdi Yo çok bence çok harika bir ekip olmuşsunuz. Yani izlemek çok keyifli. ya biz çok keyif aldık. Yani biz evet. setin içinde çok keyif aldık Evet, zaten. her çalışırken şeyden önce. çok keyifliydi. Şimdi onu bir şey yapalım. Yani keyif aldıktan kastedilen, bunu arada söylemek gerekiyor. Böyle ay biz hep güldük falan gibi bir şey değil. O kadar mesleki anlamda o kadar böyle bir doya Doygunluk içinde. Tabii canım yani çalışmışsınız sonuçta ki. Yani, işi üretmekten aldığımız Evet. keyif yani bu. peki bu senaryoyla karşılaştığınızda, bu projeyle karşılaştığınızda ben bunun içinde olmalıyım dedirten ilk şey ne oldu? Senaryoyu okudum zaten. Bir kere de başlıyorsun, bitiyor senaryo. Müthiş bir senaryo. Hani hiç boşu yok. Ve evet dedim, ne zaman yapıyoruz? Hadi. Yani Değil mi? bu Zat belli bir değil. şey değil. Hani bütününde hiç boşluğunda olmaması, olay örgüsünün, iki oyuncu ve bir kere hikayede boşluk yok. Yok Diyaloglarda evet. boşluk Çok iyi yok. Bu yazılmış. çok önemli bir şey. Evet. Çok denk gelmez. Evet. Çok denk yani gelmez.
Görür görmez herkes oynamak isterdi herhalde bu Evet, mesleği bayağı yapan. ciddi bir akışı var. 2 kişi üzerinden gidiyor. Yani yapmayı istemeyip başka ne isteyebilirsin yani? Tabii ki isteyeceksin. Tabii risk olarak düşünebilirsin belki. Hani Ama yani riskler alınmak ama için. zaten Risk yani, almadan hiçbir şey olmuyor hayatta. aynen bu kariyeri edinemezdiniz Yani zaten. çok da risk riskli bir iş almasaydınız aslında zaten. yani gerçekten çok Evet. riskli bir iş. Evet. Boş bardak takma adınmış. Kendine en son hangi konuda bardağın boş tarafına bakarken buldun? İşimi yaparken. Hep. Hep. Yani dolu tarafını görüyorum. Görmüyor değilim ama bunu Kudret takmıştı bana. Kudret Sabancı. Hı hı. Bir iş yapmışız böyle. Millet ne kadar ya. Ama diyorum şurası şöyle bak burası böyle olmuş. Kudret, ne biçim konuşuyorsun ya. Her şeyinde böyle. Öyle yapmıştı. Evet. Herkesin karanlık yanları oluyor. Senin en karanlık yanın neresi? Söylersem karanlık olmaz ki. Olur mu? Aydınlanmış olur. Başka bir bakış açısı. Doğru. En uçarı yanım bu diye tanımladığın bir yanın var mı? Olmadık yerde olmadık şeyler yapabilirim. Mesela. Abi gerçekten beklemiyorum. Yani bu benim içinde hep var. Mesela bazen galalarda malalarda da geliyor ama güzel tutuyorum. Evet abi. Yani Anne olduktan sonra kendine en güçlü ve en güçsüz hissettiğin anlar nelerdi? Her şeyi yapabilecek kadar güçlü hissediyorsun. Her şeyle başa çıkabilecek kadar. Ama ölmek kolay değil artık. En keyif aldığınız sahne hangisi oldu? Aslında hepsi tek sahne gibi ya. evet baştan Öyle bir durum sona var. gidiyor. Şey güzeldi mesela bir ara böyle şarkı söyleyip de böyle Evet. yani o eğlence. Ne bileyim ama yani o da değil. Değil. Sadece o Hepsinin- değil. Evet, Evet. hepsinin yani başka hepsi. bir tadı vardı galiba değil mi? Çünkü- Böyle hepsinden Bu 17 gün çekim yaptık. 4 bölüm Gün 17 böyle günde bitirdik. diye geçti Evet. ve böyle hani her gecesinden ayrı keyif aldık. Çalışırken gerçekten çok keyifliydi. Hani şundan özellikle daha fazla keyif aldık diyemem. Çünkü hani her sahneden hem keyif aldık, hem zorlandık, hem sıkıldığımız zamanlar oldu. Ama totaline baktığımız zaman hani set o kadar böyle intim bir ortam oldu ki hani bütün arkadaşlarımızla ki çok ufak bir kadro çalıştık Hı hı. yani. Ekip de öyleydi. Dışarıdan birisi böyle kapının önünden geçse bu kim oluyorduk yani. Böyle içerisi şey Ve sahneleri çalışırken de mesela hepimizin keyif aldığı ana gelene kadar tamam hani kitledik bu oyundan devam demedik. yok. Hmm. Kitlemedik Öyle bir de şey hiç. Kitledik Hayır mi? yani kitledik derken hani çalışıp evet bu oldu Evet. dediğimiz nokta vardı ya onun üzerinden evet. hani Ha, oradan oynamaya bir yer- başlıyorduk. Bir şey set ettik. Hani Alana kadar bırakmadınız Evet, yani istediğinizi. aynen. Harika, buna fırsat olması da çok Evet, iyi müthiş değil bir mi şey. ya? Şimdi böyle bir iş haricinde herhangi bir işte daha kalabalık bir kadroyla ne olursa olsun bunu deneyimleyebilme şansın yok yani. Böyle Evet. bir şey kolay değil. Peki Sevgililer Günü'nde yayına gireceği için kendimizi şöyle bir karmaşada bulduk. Aşk dizisi ama bir yandan aşk da değil. Ama ortada tutku var falan. Sizce nasıl bir ilişki izliyor olacak seyirci? Teşekkürler. Yani sevgililer gününde yayına giriyor olmasın biraz da manidar. Evet Hakikaten. ben biraz manidar evet yani. Evet. Yani bence keyifli bir şey izleyecekler. Buradaki en önemli nokta ikisinin de birbirini aslında neredeyse tanıyor gibi olmaları. Oradan gelen bir şey var, hikaye var. Hı hı. Birbirlerini çözdükçe zaten uzun vadede tanıyorlar ama hani finalde saklı ya. Öyle Evet, mi diyeyim? finalde. Evet, biraz Hı hı. finalde saklı Aynen. yani. O yüzden de Öyle. söyleyemeyiz onu. Daha spoilermiş. Peki Manolya ve Hakan karakterlerinin arasında acayip bir dinamik var. Böyle bir ara ara savaşa dönüyor, ara ara barışa dönüyor falan. Sizce her ilişki içinde böyle bir savaş ve barış zamanları var mıdır? Ya da yani bir Kesinlikle. mücadele sürekli Kesinlikle olmalı var. mı? İnsanız çünkü herkesin düşünsenize iki insan bir araya geliyor. Başka başka ailelerin büyüttüğü, başka başka yerlerde büyümüş, başka şeyler okumuş, başka deneyimler edinmiş iki insan bir araya geliyor. Birbirlerinin bir şeylerinden hoşlanarak bir araya geliyorlar ama onun dışında bir sürü şey var insanın hayatında. Ya. Onların çatıştığı, bir arada yürüdüğü, yani beraber büyüdüğü bir sürü şey oluyor. Çatışma olmaması mümkün değil. Yani. Zaten işin zevki de orada bence. Evet. Ona rağmen bir arada kalabilmek güzel. O zaten ilişkiyi gerçek yapıyor ve büyütüyor. Bence kaçınılmaz yani. Arkadaşıma katılıyorum. Dedim değil mi? Evet, Konforlu. mükemmeliyetçi olduğu için. Aynen. Harika. Hayatta en çok neden ya da kimden ilham alıyorsun? Çok farklı şeylerden ilham alabiliyorum. Belli bir şey yok aslında.
Çevremdeki insanlardan da, objelerden de, doğanın kendisinden de ilham alabiliyorum. Ne kadar Bir güzel. fikirden. Peki aşık olduğun an net olarak değişen bir özelliğin olmuş muydu? Evet, Ne? ben tamamen değiştim. Gerçekten mi? Evet. Şöyle net olarak değişen, ben hiç hayatımda çocuğum olacağını düşünmezdim. Hmm. Şimdi 3 tane var. 3 tane var. Sence senin en tutarsız yanın ne? Ben tamamen tutarsız biriyim. Neden? Öyleyim. Yani tutarsız biriyim ben. İkizler mi Burcu? Değilim, hayır. Üstelik. Değilim. Ama şeyim yani, ben kendimi zıtlıkların birleşmesi gibi görüyorum aslında. Hmm. Dolayısıyla savunduğum şeyde çok tutarlıyım ama tam zıttında savunabiliyorum. Onda Ha. da tutarlıyım aynı anda. Savunma konusunda tutarlısın. Ondan sonra ya hislerimle hareket ettiğim için Hı hı. belki de ve hislerimle karar verdiğim için daha çok ne zaman ne yapacağım çok kestirilemeyebiliyor. Sence kız babası olmak ve erkek babası olmak arasında bir fark var mı? Var. Erkeklerle şimdi ilk 2 tane oğlum var işte. Hı hı. Bir tanesi 14 yaşında, bir tanesi 3,5 yaşında şimdi. Onlarla ilişki belli bir seviyede götürebiliyorsun. İşte erkek erkeğe götürebiliyor ama kız... Orada başka bir dinamik var ve bunun sebebi kızın kendisi. Kızlar kendileri kuruyorlar ilişkiyi. Kuralları onlar belirliyorlar ve orada dayanmak biraz zor. Timeline. Beyefendi ve hanımefendinin erişebildiğimiz, ki arada kaçan kesin var, erişebildiğimiz işlerini arka arkaya göstereceğiz. Ve Oh. kendilerine bir tane buton vereceğiz. Bu işler akacak. İstediğiniz zaman durdurup partnerinize soru sorabilirsiniz. Ya da bununla ilgili soru isteyebilirsiniz. Hı. Çünkü biz soru da hazırladık. Hmm. Görelim efendim. 1994 Gülşen abi. Dur. Gülşen abi. Ben de Ha. sorabilirim tabii ki. Tabii. Aa. Gülşen abi bu ülkemizdeki ilk sitcomlardan biri diyeceğim. Hatta benim seyrettiğim ilk sitcom. Olabilir. Evet öyle Evet. galiba. Ve muhteşem bir şeydi. Sen hatırlar mısın? Hayır, ben hatırlamıyorum. O Ya daha- nasıl bir şeydi biliyor musun? Çocukluk büyük ihtimalle. Tamam canım, ne yapalım yani. O güzel bir şey işte. Evet, inanılmaz bir ekipti. Evet, Yani müthiş Haluk bir ekipti. Bilginer, Selim Naşit, Yıldıray Deniz vardı. Kurdoğlu, Yıldıray Şahinler, Nilüfer Açıkalın. Evet. İnanılmaz bir ekipti. Senin için nasıl bir tecrübeydi? Benim için müthişti. Ben bir bölümlük girdim bu işe. Aha. Bölümlük zaten o dönemler bölümlük oyuncu olarak bir takım yerlere girip çıkıyordum. Çiçek Taksi dahil. Ah. Daha ondan sonra işte Tatlı Kaşıklar, Kaynanalar vesaire Evet. bir sürü işte birer bölümlük işlerim Ne vardı. güzel. Hastane. Ondan sonra burada bambaşkaydı. Çünkü full ezber olmam gereken, sesli çekilen ve o dönem her şey dublajdı. Evet. Yani sesli çekiliyordu ve karşımda Haluk Bey vardı yani. Haluk abi vardı. Ve böyle "Ya Yıldıray var, o var" falan böyle. Ve sanki beni böyle hani yavru kediymişim de annem böyle ensemden ısırarak beni kaldırmış gibi böyle hissediyordum kendimi. Çok keyifliydi ve o kadar da zordu yani benim için. Yani ayağımı atsam lafımı söyleyemiyorum. Lafımı söylesem sola dönemiyorum falan gibi bir durum vardı. Şimdi sağa döndüm zaten. Evet. Abi yine dönemedim. Ben de onu diyeceğim. Harika. Çok güzel. Devam edelim o zaman. 1997 böyle mi olacaktı? Dur. Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı da ben 2 defa oynadım. Efendim? Evet. 2 farklı karakter olarak oynadım. Arada 6 bölüm vardı. Abi o zaman dizinin ismi çok Hani doğru. soru Böyle sorulmadı mi ama olacak? ben basmış olayım. Peki bir şey söyleyeyim. Eskiden şey vardı böyle hani oyuncu değişirdi. Evet. Hepimiz inanırdık ona. Ha evet. Değil mi? Ve İşte normal hani- karşılardık. Evet. Hani şimdi öldürüyorlar falan ya. O zaman Sorun öldürüyorlardı. yoktu Çat bununla gidiyordu. Öbür ilgili. oyuncu geliyordu. Karakter aynen devam ediyordu ve Ben başka bir karakter olarak girdim. 6 bölüm demek ki sonra. onu bile Tabii yani. o da tamamdı yani. Tamam, aynen. Peki çok birbirinden farklı karakterler miydi? Ya ikisinin de adı birbirine birisi Halil de Halit miydi? Öyle bir şeyler de yaptılar. Hani böyle ortaya karışık. Tamam. Öyleydi ama çok uzun süre izlenen çok şey bir dizi, o dönemin önemli dizisiydi bu. Çok güzel. Devam edelim o zaman. 1998 Ölümün El Yazısı. Böyle mi Bu olacak? ne? Bu şey Bu Ölümün Ölümün El El Yazısı. Yazısı. Evet. TV filmi. TV filmi. Filmi efendim. Evet. Evet. Hatırlıyor musunuz? Tabii. Aynen. Hatırlamak mı? Harika Avcı mı o? Evet. Wonderful Hunter. Tabii. Aynen. Harika avcı. Damien vardı. O önde Evet. yabancı bir oyuncumuz vardı. Evet o öndeki galiba o. Evet. Aynen. Michael Damien galiba. Ha, Miami Vice'tan
Yok transfer değil şey. gibi. Ne- Aşk ve Gurur zaten öyle bir dizidendi yani. O. Ha. Öyle büyük bir şey yabancı diziden gelmeydi o çocuk. Buyurun efendim. Şey yapalım. 1999 Direkler Arası. 1999-2000 Karamelek. 2002 Zeybek Ateşi. Dur! Zeybek Ateşi. Zeybek Ateşi'nin sizin için bir önemi var mı Halit Bey? Var. Nedir? Enteresan. Veli Çelik'le yaptığımız bir işti. Evet. 72 saat uyanık kalmak zorunda kalabiliyorduk mesela o işte. Üf, o zamanlar Ondan, tabii. Bunlar uyumadan mesela bununla övünen ekipler olabiliyordu. Yani 72 saat hiç durmadan çalışıyoruz biz falan diye böyle. Ama bir de daha önemli bir şey vardı. İlk bölümdeki sahnelerden birinde ben istikbaldeki kayınvalidem ve kayınpederimle beraber oynamıştım orada. Ama onu o sırada bilmiyordum tabii. Gerçekten Yani mi? benim için bir düşünce tohumu bile değildi yani o sırada. inanılmaz. Öyleydi. Evet. Sonra bunun sohbeti geçti mi hiç? Çok. Değil mi? Tabii. Ama işte kayınpederle tanışamadık. Evet. Evliliğimizi Allah rahmet göremedi eylesin. kendisi. Evet. Ondan sonra Tanju Bey. Ama bunun sohbeti çok edildi ailemizde. Abi Öyle ne tatlı bir anısı var hikaye benim ya. için. Ne güzel. Evet buyurun efendim. 2003 Sultan Makamı. Durdu Aa. bir dakika Sultan Makamı'nda. Sultan makamına ne oldu? Kalem mi? Türk tükenmesi Aynen. böyle. O kalemin arkasında yiyemiş. Mürekkebe aktı. Yok dayak yemiştim. Ya. Aynen. Ama bir, Evet. evet bir mürekkep akmış gibi olmuş değil mi orası? İlk televizyondaki ilk işin mi Sultan Evet Makamı? ilk işimdi. İlk çekim gününü hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum biliyor musun? Ne kadar Oo. normal bir şey. Hatırlamıyorum. Yani silmişsin böyle Evet. heyecandan. Büyük ihtimalle. Aynen. Yani. Güzel bir diziydi Sultan Makamı'nda. Ben sonuna girdim. Çünkü Tomris Hanım, Tomris Giritlioğlu Evet. geliyordu işte Çemberimde Güre'ye geliyordu ve Çemberimde Güre'den önce beni böyle bir ısındırmak için araya bir attı ortaya. Aa. Ve benim de işte okuyorum, sahne dekor kostüm okuyorum. Ya bir bakayım bir oyunculuk nasıl bir şey, oyuncuların nasıl hissediyorlar, ileride işimi yaparken işime yarar falan gibi bir kafayla başladım. Tabii. Eline Nasıl yüzüne hissediyor? İşte bulaştı gidemedi dekorda, dedi. kostümde falan böyle artık ne yapacaksam hani onları da anlamış olurum, psikolojilerini anlamış olurum ve daha iyi yaparım falan Derken. gibi bir yerden başladım. Çok iyi gördün mü? Aa, neler oluyor ya. Tabii. Kısmet dediğin şey böyle bir şey Aynen. demek. Hayat. Harika. Aynen öyle. Buyurun efendim. 2004 Okul. 2004 Gülizar. 2004-2005 Çemberimde Güloya. 2005 Aşk Yolu. 2005-2007 Ihlamurlar Altında. 2005 Babam ve Oğlu. Biz beraber dakika. oynamışız aynı işte. Babam Evet ve ben oğlum. seni hiç görmedim. Ben de seni hiç görmedim. Bu bizim üçüncü Aynen. işimiz. İkili Evet, değil. Evet. Ben Size bunu yeni öğrendim onu. skandal. Evet. Aynen. Evet. Başta anneydi ya bu. Anne. Ben- Aa, Evet. Ya. O baştaki hamile kadın Sen- ben. Evet. Ana. Evet. Ya. Aa. Ama devamını da sen seyretmemişsin galiba. Yani. Hayır yani Ben Ama bu- ben kendi yerimi sadece seyrettim kapattım. O da kendi sahnesini almış ileri. Ha, tamam. Yani hiç ben bunu bir tek Muhteşem'de yaşadım diye biliyordum. Meğer burada da olmuş. Muhteşem'de de bir sürü insan sen de var mıydın falan dedi. ya. Öyle oldu. Muhteşem de hatırlamak zordu. Yok, olmayan- karşılaşmıyorduk ki hiç İşte olmayan birbirimizi yoktu görmüyorduk bir de. yani. Tabii. Buyurun. 2006 Tramvay. 2006 İlk Aşk. 2006 Sınav. Dur. Sınav. Sınavda ben de oynadım biliyor musun? Hatırlıyor musun? Ne haber? Ya. Ha. Evet. Bak biz de oynamışız. Biz de oynadık. İkincisi ne zaman? Bunu İkincisi sanki bilmem bir şey bakacağız bana ha. söyledi. Halbuki hatırlamıyorum. Tabii evet. Hiç Aynen. hatırlamıyorum. Ama şöyle biz çalışırken değil mi ya falan diye Değil mi? hatırladım yani. Öyle oluyor. Kaç yılı? Çok- Ne zaman? Zaman 2006. geçti. 2006 da çok uzakta değil ha. Hayatım Abi, 20 sene Biz neredeyse. şuursuzuz. 20 Evet. sene mi? Evet, Aynen. 24'teyiz Halit. 2023'teyiz ya ondan. Tamam peki. 24. Sustum. Benim İstanbul'a 2006 geldiğim sanki sene dünmüş ya. gibi geliyor. 2005'in sonunda ben taşındım. 2006'da işte sınav. 2006 o kadar eski değil mi artık? O kadar. Yani o kadar 18 demeyelim sene. ama 18. O kadar da çaktırmasak. abi şöyle söyleyeyim yani 2006'da Hesap mı yaptın? hiçbir şey Yok yoktu hayır yani. anlattım kendimi. Ya. 18 sene. Nasıl anlattın abi? Bize de yardımcı olursan kafaya vurunca oluyorsun. Varsa orada düşmeyen bir şey düşsün. 18 Ha. sene. 18 sene. 8 sene vay be. Buyurun. 2008 Devrim Arabaları. ne 2009 güzeldi. Acı Aşk. 2009 Yüreğine Sor. Yüreğine sor. Yüreğine sor. Sor. Ne, yüreğine sor ne anlatıyor? Ne soruyorsun? Bak afişte Karadeniz şöyle. dizisi. Karadeniz. Dizi değil Film. 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 Yusuf Aşk. Burçer'in filmi.
aşk inancı, inanç aşkı sorguluyor diye bir cümle var afişte. Evet. Ya şöyle bir şey vardı aslında Karadeniz'de. Pontus Rum'dan gelen Lazlar var ya, onlar Hristiyan zamanında ve işte o varlık vergisi bilmem ne zamanı. Bir süre sonra Hristiyanları atmak istiyorlar oradan. Bunlar da dinlerini saklayıp Müslüman gibi davranıyorlar. Ve kendi mecburen. çocuklarına Hristiyan olduklarını söylemiyorlar. Çocuklar kendilerini Müslüman sanıyor. Ki toplumdan dışlanmasınlar diye. dışlanmasınlar. Dolayısıyla böyle bir aşktan bir tanesi Hristiyan olduğunu öğreniyor, öbürü Müslüman falan filan, hani öyle bir şey. Karadeniz'de mi Karadeniz. çekildi? Hı hı, Peki orada mı evet. çekildi? Evet orada Aa, çekildi. sevdin mi? Çok. Yani çok acayipti. Evet. Çok acayipti İbrahim. Hani orada şeyi hissediyorsun hakikaten. Yani bu doğaya uyum sağlayacaksın, yoksa seni yutar. Evet, Tabii. Karadeniz bu. Peki buyurun. 2010-2011 Gönül Çelen. 2010 Dersimiz Atatürk. 2011 Misafir. 2013 20 dakika. Dur. 20 dakika. 20 dakikanın bir özelliği var. Ondan bahsetmeden geçmeyelim. International Emmy'de ilk Evet. Türk oyuncu aday olarak sen gösterildin. Evet. Değil mi? Doğru Evet, hatırlıyorsun. evet. Yani o ilginç bir hikaye. Benim çocukların o zaman tuvalet eğitim dönemi. Oradan başlıyor. nereye Ve biz böyle tuvaletlerde fazla vakit geçirdiğimiz dönemler. Ve böyle birdenbire Instagram'da bir şeyler okumaya başladım. İşte Tuğba International Emmy'ye aday oldu bilmem ne falan. Ama böyle insanlardan, yani Instagram'da görüyorum. Menajerimi aradım, dedim ki hani böyle bir şey okuyorum ben. Ha dedi, biz bir A Yapım'ı arayalım. Ondan sonra A Yapım'da aradılar yürütücü yapımcıyı. Ha öyle mi, biz bir soralım. Aa, Ondan Kimsenin sonra haberi yok. kimsenin haberi yok. Onlar öyle sonra ben yine tuvaletteyim çocuklarla. çocuklarla. Ha, neyse, çocuklar. Haber geldi. Evet dediler, Çocuklar için International Emmy'ye yanlış aday olmuşsun. En iyi kadın oyuncu dalında. Ben tamam falan. Kendimi şöyle hatırlıyorum. Klozetin önündeyim. Hani böyle çömmüşüm. Telefon burada. Aynen, telefon burada. Ha öyle mi? Hayat işte. Aa. Ay Neler çok oluyor tebrik hocam? ederim ama yani işte keşke daha tadını çıkarabileceğim bir anda duysaydım. Peki. O zaman böyle anlatacak anısı olmaz. Değil mi? Aynen doğru. Bak hayatta Böyle. unutmazsın işte. Şimdi. Evet. Peki buyurun. 2014 Rüzgarın Hatıraları. 2014-2015 Kara Para Aşk. 2015 Orman. 2016 Dar Elbise. 2016 Ya, İstanbul hop. Kırmızısı. İstanbul Kırmızısı nasıl bir tecrübeydi? Orada çok bu kadar yakın çalışmadınız. tabii. Yok. Hiç bu kadar yakın çalışmadım. Mesafeliydik orada. Çok mesafeliydik. Evet. Mesafeli. Bayağı. Tuğba'nın hatta bir tanımı var. Ben çok beğenmiştim onu. Sen söyle. Böyle kendi paketlerimiz, böyle muşambalarımız var gibiydi üstümüzde. Hepimiz böyle Onların torbaların üzerinden içinde gittik. iletişim Aa. kuruyor gibiydik. Evet. Allah Allah. Öyle Değişik hissetmişim demek yani. Ne güzel tarif Ama böyle bir değişikti. Yani böyle bir işi yaparken de normalde hani böyle bir gözün içine bakarsın, bir iletişim kurarsın. Aha. O hep böyle bir mesafeliydi hepimizde. Ben de öyle hissediyordum yani. Peki bunun O nedeni değişik bir işte o da. İlginç Değişik bir bir- enerjisi vardı. Öyle bir enerji. Genel enerjisi öyleydi o Evet. işin. Anladım. Buyursunlar. 2016-2017 Cesur ve Güzel. 2016'da ne çok şey 2016 yapmış. ve Aynen. Perde. 2016 Ali ve Nino. 2016-2018 Vatanım Sensin. 2017 Daha. 2017 İklim Meselesi. 2020 Menajerimi Ara. 2020 Rise of Empires Burada da sen Ottoman. konuşmuştun. 2020 Evet. Ottoman. Şeyde. Ottoman. Ottoman'da. Evet. O da harika bir iş olmadı mı ya? Çok güzel. Değişik bir şey. Ben de Evet, çok o da beğendim. güzel bir işti. Buyurun. 2020 Babil. 2021 Sefir'in Kızı. 2021 Azizler. 2022 Zeytin Ağacı. Ve Ve Perde. perde. Aha belgesele ve geri dönmüş. yarın yokmuş gibi. Yarın yokmuş gibi gibi. abi. 2023'ün sonu. Evet. Şimdi bu cart diye bitti gibi görünüyor ama biz burada 60'ın üstünde iş duyduk sevgili izleyenler. Olacak iş değil. Tekrar tebrik ediyorum. Tebrik Gerçekten ederiz. yani Siz de tebrik ederiz. çok sağ olun. Ben de bizi tebrik ederim. Bu arada adını geçirmediğimiz bazı başka işler de var da onlar Neler var? var oldu var. Artık diyorsun. Aynen. Ben birçoğunu bilmiyorum. Gerçekten olacak iş değil. O yüzden dedim çok çalışkansınız diye. Çalışmayı da çok seviyorsunuz belli Ki ben çok uzun bir Tabii. 3-4 sene bir ara verdim. Evet, ona rağmen. Çok acayip. Tebrik ediyorum. Sen tek çocuk olarak büyümüşsün. Tek çocuk olmanın en sevdiğin ve en sevmediğin yanı ne? Yalnız kalabilmeyi öğrendim. Kendimi çok küçükken tanımaya başladım. En sevmediğim yanı da bu. Romantik biri misin? Evet. Yapmaktan en çok keyif aldığın yemek hangisi?
İncik. Allah aşkına. Hı. İyi yapar Her mısın? seferinde yapabildiğimde çok gururlanıyorum. İyi yaparım ama her seferinde onda bir risk var. Yani o yüzden başarabilmek bir şey, yani böyle gurur verici bir Sık şey. yapar mısın peki? Yok, çok sık yapmam. Hangi durumlar karşısında çekilmez bir adam oluyorsun? Sinirliysem çekilmez olabilirim. Çabuk sinirlenir misin? Yok. Ha. Yani önden çok sinyallerini veririm, konuşurum, anlatırım. Ama eğer bir koptuysam ondan sonra zaten orada yokum yani. Senin için güvenli alan ne? Zor bir soru. Benim için güvenli alan ne? Yani belli bir spesifik bir cevabının olması zor bir soru bu. Değiştiği için mi yoksa zaten spesifik bir yer olmasın mı istiyoruz? Güven dediğin şey soyut bir şey ya. Aha. O soyutluğun içinde anla ilgili bir şey aslında. Güvenmek anla ilgili bir şey ya. Şey mesela işte abi evime girdiğim zaman o tamamdır benim için falan fikri, Ama sadece ev mi? değil mi? Kendinde en sevmediğin huyun ne? Bazen evet boş bardaklığa çok fazla takılınca insan genel resmi kaçırabiliyor. Şimdi yine spoiler olmasından endişelenerek Manolya ve Hakan birbirleriyle konuşurken o sohbetin içinde gibi hissediyor seyirci. Yani biz seyrederken sanki yani bir kenarında da bizmişiz gibi böyle şahit oluyoruz. Peki bunun bu kadar dahil olabilmesinin sırrı ne sizce? Var mı ya da bunun bir sırrı? Ya, Aynı şeyi izledikten sonra ben düşündüm. Hatta kamera ayrıldığında dedim ki niye ayrılıyoruz ya? Beni niye uzaklaştırıyorsun? Hani o muhabbetin içinde olmak, dibinde olmak istiyorum falan hissi geldi. tam öyle. Bence tamamen o da reji ve kamera ile ilgili bir şey Tabii. bence. Bizim hiç alakası yok. O zaman Hiç alakası yok. Zeynep Yani- Hanım'ı arayalım. Yapmaya çalıştığımız şey öyle. Özellikle bunun Evet. için uğraştık. En çok uğraştığımız şey de bu oldu. Evet. Bu yanımı Manolya'ya çok benzettim dediğin bir yanın var mı? Ya ben pek çok yanımı Hakan'a benzettim. İşin kötüsü. Mantıklı biliyor musun? Manolya'ya benzemiyorum. Bilmiyorum sen Manolya'ya benzettin mi kendini ama Hay orada Allah. iki Hakan'dık daha çok biz. Ya benim için ilginç bir işti çünkü hakikaten ben Hakan'a çok benzettim kendimi. Yani ben kendime karşı oynuyor gibiydim. Yani hareketli olmam olabilir. Ben de çok hareket ederim mesela. Durmaktan sıkılırım şeyde de sette de sürekli girince mesela tık 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 hemen bir dolaşıyorum. Hani öyle bir küçük bir hiperaktivitem vardır. Bayağı o anlamda benziyorum. Hareket ritmi olarak. Hemen dahil olma gibi bir şeyden bahsedebilir miyim? Hemen dahil olmak değil ama bedensel hareket ritmi olarak. Bayağı fiziksel bir Evet, şeyden fiziksel bir bahsediyorsun. şeyden Pardon. bahsediyorum. Anladım. Fiziksel bir şeyden bahsediyorum. Peki Hakan'la ilgili bu kadar da olmaz ama derken kendini bulduğun bir şey oldu mu? Ön yargıları bazı konulardaki. Hmm. Yani direkt kafadan öyle girmesi. Çok Evet, oralarda gerçekten ben Yani de bu- şaşırdım biliyor musun? Yani o kadar da değil falan diye ama sonuçta o bir insan ve onun da düşüncesi bu yani. Öyle insanlar yandan da. hayatımızda O da bir insan. vardır. O da bir insan. o da bir Onun- insan. O da- Bayağı da cool bu arada yani hani çok havalı olabilen iki tane karakter seyrediyoruz yani. İkisine de uyuz olduğun anlar var. Var. İkisini de çok havalı bulduğun anlar var. Çok acayip. İyi, ne güzel. Peki bu projenin seyirci için en sürprizli yanı sizce ne olacak? Bence projenin kendisi. Bence de. Bütün olarak. Yani bir çırpıda izlenebilecek bir iş zaten. Evet. Ve umuyorum hani bir duygu bırakacak seyircide. Belli bir duygu ve belli bir takım sorular bırakacak ve sonrasında devam Evet edecek. evet gibi bir şey geliyor. hissettirecek kesin. Yani tek mekan, tek gece ve sadece konuşuyorlar. Yani herhangi Ne bir... kadar sıkıcı duyuluyor değil mi? Evet, dikkat çekici bir şey yok. Cinayet yok, kavga, dövüş yok, bir şey yok. Yani siz bunu ilk okuduğunuzda ne düşünmüştünüz bu kısmı ile ilgili? Çok etkileyici bir senaryo. Onda hemfikirim sizinle. Ama böyle bir adım geri çekilince hiçbir şey yok yani başka. Çok çekici. Değil mi? Yani iç ritminde o cinayetler, o entrikalar olduğu için Neler o var canım, savaşlar. ne cinayetler var. Aynen. içinde. Ne cinayetler var Birbirimizin içinde. Sürekli. arasında. Tabii. Tabii. Evet çok acayip ya. Gerçekten büyük risk ve altına acayip kalkmışsınız. Teşekkür Çok ederiz. tebrik ederim. Merhabalar Hakan. Merhaba, Manolya. Şu anda senin yerinde olmak isteyen kaç erkek vardır, haberin var mı? Aşk mı para mı? Para benim için hiçbir zaman önemli olmamıştır. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Gay misin? Ne alakası var ya?
Sen neden yetişkin gibi davranmayı denemiyorsun? Genelde kaç dakika sürüyor? Sandığımdan uzun sürüyor. Benim bu hayattaki mottom ne biliyor musun? Göstereyim sana. Kabul et, şu anda beni öpmek istiyorsun. Hayır, hiç öyle bir niyetim yok. Ben istiyorsam. Sen sevilmek istiyorsun. Ama hiç sevilmeye ihtiyacım yokmuş gibi davranıyorsun. Hep seninle yaşamak istiyorum. Aynı nefesi, aynı havayı solumak istiyorum. Aynı evde yaşlanmak istiyorum falan. O kadar yalan geliyor ki bana. Senin anlamadığın şey de bu zaten. Zamanın ruhu. Yakalayamadığın şey bu. Sky is the limit. Götüm. Gerçekler çok katı. Acıtıcı. O yüzden kimse bunlarla yüzleşmek istemiyor. Senden nefret ediyorum. Gerçek nefret mi yoksa platonik mi? Tek başına ölüp gideceksin. Kimsenin de haberi olmayacak. Böyle bir aşk yaşama şansın yüzde kaç olabilir ki? O işler hiç belli olmaz. Bilmediğimiz bir yeteneğin var mı? Çok güzel tamirat yaparım. Elektrik, mekanik her işten anlarım. Evdeki bütün tamiratları ben yapıyorum. Gerçekten mi? Tabii. Yani elektrik, elektroniğe girmiyorum. Elektrik ve mekanik bütün işleri halledebilirim yani. Yarın yokmuş gibi davrandığın en çılgın anın ne olmuştu? Ya da anın? Böyle, ya senin kesin vardır. Ya da o kadar çok ki aklıma Aha. gelmiyor. İşte o yüzden diyorum. Yani muhtemelen öyle. Aklıma gelmiyor belli bir şey. Aynen, fazla olduğu için. Fazla olduğu için olabilir. Nasıl bir çocuktun? Sokakta yaşayan hayalperest, mesela ağacın üzerinde uyumuşluğum var. Falan. Evet. Seçerek mi uyuyakaldın? Uyuyakalmışım. Annemin bağırtısıyla uyandım. Hava karanlıktı. Annem Halet diye böyle mahallede beni arıyordu. Ben böyle ha diye uyandım. Ağacın tepesindeyim, uyuyakalmışım orada. Vay be. Kendini keşfetmeye başladığın anı hatırlıyor musun? Ya ben şöyle düşünüyorum. Biz zaten hani doğduğumuz andan itibaren kendimizi keşfetmeye başlıyoruz. Ellerimizi kullanmaya başladığımız an kendimizi keşfetmeye başlıyoruz aslında. Dolayısıyla o anı hatırlamıyorum. Spesifik bir an bana da zaten şey geliyor. Yani çünkü kendini keşfetmek insan olarak aslında ellerini keşfetmekle başlıyor ya. Öyle mi? Tabii. Nasıl yani? Yani çocuklar, bebekler ellerini keşfetmeye başladıklarında eline bakmaya başlar ya böyle Ha. 2 aylıkken, 3 Evet. aylıkken falan. Aslında insan olarak orada kendini keşfetmeye başlıyorsun ilk. Peki takıntın var mı? Yok. Paris denilince aklına gelen 3 şey. Tutarsızlık. Nefes almak. Karmaşanın içindeki sakinlik. Çok fazla şey var değil mi? Paris denince aklına gelen. Evet, çok. Acaba? Şöyle, efendim sırayla birbirinize sorular soracaksınız ve birbirinizin kariyeriyle alakalı sorular. Ha, yandık. Evet. Evet. Ve bakalım bu sorulara ne kadar doğru cevap verebileceksiniz. Wonk, 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 wonk. Ben de merakla bekliyorum neler olacağını. Kim başlamak ister? Hadi sen bak. Lütfen, lütfen. Ah, Lütfen, Ben ne mi? olur. öyle istedim. Peki tamam. Evet, bu bir dizi. Yerli. Yani. Bunun videosu Ee, var zannediyorum. Bir videosu olması lazım Evet, herhalde. önce videoyu izletiyoruz galiba. Buyurun. Bu dizimizin adı Sarı Evin O deniz Esrarı. kazasını sırf Selin'in işini bitirmek için kasıtlı olarak yapmıştım. İyi bir yüzücü değildi. Üstelik çabuk paniğe kapılan bir tipti. Duralım. Şimdi burada bu adam ne yapıyor? Konuşuyor. Konuşuyor. Hayır, burada böyle bir tuzak durum var ama bu tuzak kime kuruluyor? Seçenek verelim. Tamam hadi verin. A kapıcıya. Karısına mı? Aa, gerçekten. Gerçek. Karısına kuruyor. Vallahi bildi. Yapıştır. Vallahi helal olsun. Süper. Buyurun Tuba Hanım. Buyurun Evet, siz lütfen oynatalım efendim. oynatalım efendim Tuğba Hanım'ın filmini. Ay küçük. Neyin var güzel say bakalım. Vallahi hepsi taze, kıymam güzel. Ciğer yapayım çocuğa isterseniz. Aman yok yok yemiyor. Sen en iyisi kıyma ver gene. Köfte yaparım. Öbüründe dişi kesmiyor malum.
Tabii. Aman 2 kere çekiver olur mu? Köftelik olacak. Sen ablacığım ne vereyim? Ben de 1,5 kilo kıyma alayım. Soru. Evet. Bu sahnede kasaptan ne istemişimdir? Evet, soru bu. İznini isteyip dışarı çıkacaksın galiba. Çünkü arkadakilerle kesişiyorsun. Kasap... İzninizle ben arkadaşlarla konuşmaya gideceğim. İnanılmaz abi, bunu nasıl bilebilir ya? Bu ne be? Böyle. Gel. O cinler periler. Bir adet Yağmur Taylan, Durul Taylan işi. Evet, buyursunlar. Bu transferin hemen malın el değiştirmesi esnasında yapılmasını istiyorum. Gözlerimin önünde. Dikkat çekmemek için ben de bir bayanla geleceğim. Böyle işlerin asla olmayacağı çok saygın bir mekanda buluşacağız. Buyurun, soru nedir? Bu adam burada ne yapıyor? Ne kaçakçılığı yapıyor? Ne kaçakçılığı yapıyor? Tabii. Yani bu sahneden ben bu adamın ne kaçakçılığı Ben yaptığını sana verdim işte anlayacağım. o tüyoyu. Kaçakçılık diyorum. Ne kaçakçılığı Daha ne olduğunu sen yapsın? söyleyeceksin. Mücevher. Silah. Nemlendirici. Evet, söyleyeyim mi? Söylesene. Söyle. Antika. Antika. Aa, bilemedik abi. Aa İlker. Polis. Ne yapıyorsunuz Ali? Melek Hanım, Kerim Solmaz'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklusunuz. Anam. Ya. Sen seyretmek istediğin gibi oldu ama Ya ben özlemişim. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Evet. güzel sahneydi. o. Dizi neydi? 20, 20 dakika, dakika dizisinde cinayete teşebbüsten Teşebbüs. Evet. ama yani ölümle cebelleşiyor falan. Ölmedi de yaşamıyor da yani. Ay yani bitkisel. Öyle bir şey gibi düşün. Tamam. Ferit Ergen'in detay beklentileri abi. Kaç yıl hüküm yedim? Bana kaç yıl verdiler yani? Hadi 20 dakika, 20 yıl. 20 yıl. Vallahi mı? 20 yıl mı? 20 yıl. Ortalığı yapıştıracağız. Dur. Bu millete kötü olmadığımızı göstermemiz lazım. Bir eğlence düzenleyeceğiz. Bak yine. Çalgılı türkülü bir eğlence. Duydun mu beni? Duydum patron. Gidip hazırlıklara başlayın. Köylüyü yatıştırın. Duyurusunu yapın. Hadi. İşleri düzeltmeden de bir daha gözüme gözükmeyin. Murat Kılıç. Ay onu da çok severim ben. Evet, soru ne? Evet. Şimdi burada bu adam, bu bağıran çağıran adam, avazı çıktı kadar sinirle bir şeyin düzenlemesini yapmaya çalışıyor. Evet. Tamam mı? Yani böyle insanlara iyi görünmeye çalışıyor bu haliyle, becerebilirse. Niye yapıyor bunu sence? Neden? Bağırıyor çağırıyor köylülere iyi Şey- olduğuna inandırması lazım. Neden? Çok güncel de bir konu. Aa, ben bildim. Bir ipucu. Güncel bir konu işte. Köylülere diyor ki onlara düğün yapın, dernek yapın, eğlendirin onları ki biz iyi görünelim onlara diyor. Ki Çünkü arazilerine. ya işte Ne? bu kadar ya. Abi bravo. Zor soruların insanı. Arazilerini mi alacak? Tabii orada inşaat yapacak, gece konuları yıkacak, Ha. bilmem ne yapacak. Now is the time to attack. Remember what I told you long ago? The blood moon would appear when all hope was lost. Have you looked at the moon tonight? Bir bakıyor. Ha, ay Ama bir kırmızı. şey söyleyeceğim. Dublajını yaptı. Yani Evet. bilmeme şansı var mı şimdi? Bakalım. Neyi? Ben bu Evet. dublajını yaptığın bu dizide hangi karakteri canlandırıyordun? Zengin adamın karısı mıydı? Yok, kızını oynuyordun. Biliyorum tabii ki. Onun teyzesisin. Kadını da hatırlamamıştım bakın. Anası. Yine mi video? Çok kolay bir soru geliyor sana. Buyurun. Bak şimdi bunu bilmezsen ne oldu? İftira! Hiç habersizim günah. Bir şey söyleyeceğim, yakışmış ha. Bu adam burada kim oynuyor? Bu bir klip çekilme mi? Klip Bu çekilme bir değil mi? klip. Bu O adam zaman peki bu bir ne iş adam yapıyor? şarkıcı ve Evet, işte, tamam. şarkıcı. Tamam. Bak gördün mü? Hayatımızda bazı şeyleri tekrar yaşıyorsak bu döngüden çıkmamız mümkündür. Kızlar. Ayvalık'a gidiyoruz aşkım. Ayvalık'a gidiyoruz aşkım. Hı. Evet, şimdi bu ada arkadaşımız cerrah kendisi. Hastaneyi bırakıp neden
arkadaşlarıyla Ayvalık'a gitme kararı alıyor. Bir şey itiraf edeceğim. Ben bunu izlemiştim. Ya. Ya bir insan her şeyle ilgili Ayakkabısı olmaz sıktığı ki. için. Evet hocam ayakkabısı sıkmış gibi Sıkmış o gidiyor yüzden. yani. Topuğu çıkmış ayakkabının o yüzden. Topuğu çıkmış. Doğru. 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 Söylemeyecek. Biz anladık söyledi. Çünkü aldatmış. Tamam. Ben ayakkabısı İşte sıkmış. ayakkabısının topuğu çıkmış. Ha, yani. anladım. Kaza Ayakkabısı geçirmiş sıkmış. diyebiliriz. Ki bu ikisi Aynı şeyler. beraber filmde oynadığı için kendi jargonları var. Ben hiçbir şey anlamıyorum arada. Sevgili izleyenler, altyazı geçeceğiz. Hiç merak etmeyin. Terk etmiyorum. Sadece mesleki bir hamle yapmaya çalışıyorum. Ama o hamle sana oyunu kaybettiriyor Orhan. Uzatmasak. Heh, bu adam neyi öğrenmeye gidiyor? Bak işte yine zor soru. Bir önceki soruda ne olmuştu? Bu adam neyi öğrenmeye gidiyor? Bak bir de iyi niyetli. Adamın da ayakkabısı sıkmış. O farkında değil ama daha. Ha, ayakkabı sıktı mı ona bakmaya gidiyor. Yok onu bilmiyor. Bilmiyor. Bir gidecek bir bakacak. Aa ayakkabı ayakkabı sıkıyor. sıkıyor. Topuğu çıkmış. Topuğu çıkmış. İnanılmaz ayakkabı sıkması artık hepimiz için aynı şey sevgili izleyenler. Ben de alıştım gördüğünüz gibi. Allah kimsenin ayakkabısını sıktırtmasın. Harika. Son galiba zannediyorum ki. Buyurun gelsin. Acaba. Sınava hazırlanmak kadar onun bütün sonuçlarına da hazır olmalısınız. Ne sonucu hocam, kazanamazsak bittik işte. Yapma Kaan. Evet. Ben bu filmde ne öğretmeniydim? Matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya. İnanır mısın abi hiçbiri tutmaz mı yani? Rehber öğretmen misin? Rehber evet. Rehber. Biliyor muydun da söyle? Hayır. Ha yani Bilmediğim için hepsini sağladı tutmadı dedim. Ben de rehberlik Rehber. öğretmeni herhalde dedim. bilemediğini algılıyor. Bir tane de bilemedim. Ama nasıl bilemedim? Size helal olsun. Kırmızı çizgim diyebileceğin bir şey var mı? Ailem. Kolay affeder misin? Değişiyor. Neye göre? Değişiyor. Hatanın ne kadar tekrarlandığına göre. Yani hatada kime göre hata? Yani bu kalp kırıklığı desek kalbimin kaç defa o insan tarafından kırıldığına göre değişiyor. Yani birkaç defa kırılmasına izin veriyorsun. Galiba veriyorum. Demek ki kolay affediyorum. Evet ben de onu diyecektim. Sevmediğin bir hitap var mı? Böyle kardeşim, canım, Ben böyle bir bro. üstten tavırları pek sevmem. Ben yani gerek yok ya. Kelimedense Tavır daha belirleyici. insanların senin hakkında düşündüğü şeyleri önemser misin? Çok fazla değil. Etkiler mi gününü? Çok değil. Bazen önemsemem gerektiğini düşünüyorum hatta. Yani evet. Kolay güvenir misin? Yok. Ha. Peki her gün yiyebilirim dediğin bir yemek var mı? Pilav. Pirinçli olan her şey. Ciddi misin ya? Abi niye belli olmuyor hiç? Teşekkür ederim efendim. Bir hatayı affetme sürecin nasıl geçer? Kısa sürer mi? Tekrar ederse imkansız olur. Ama ilk seferini affetmek zor değil. Hata çünkü sonuçta. Peki kötü bir andayken oradan kendini çıkarmaya mı çalışırsın yoksa o duyguyu yaşar mısın? O da değişiyor. Bazen hiç takılmam, çıkarmaya çalışırım ama eğer gerçekten vuruyorsa içeriden derim ki tamam yaşa. Ama orada bir sınırı vardır yani. Hani yaşa ama bir noktada biter o. Bununla çok vakit kaybetmek istemiyorsun. Evet, Manolya'daki bu kendini gösterme isteği neden şimdi? O ne demek? Aynen Yani- ne demek? İşte yani kendini açma isteği böyle bir... İçini açma. İçin- içini- evet evet. Bilmiyoruz ki neden. Yani belki daha önce de açtı. Nereden biliyoruz? Ha doğru. Evet. Ama ya... Biz bunu Ha, görüyoruz doğru. sadece. Evet. Açmamıştır aslında ama doğru. Açmamış olmasını istiyorsun. Evet. Evet. Ama ben hani Hakan özelinde niye açtığını söyleyebilirim. Olur. Niye söylüyorsun ya? Söylemeyeyim mi? Ay bunlar da bir şey söylemiyor ya. Şimdi. Ya şöyle çok farklı karakterler. Evet. Birbirlerinden müthiş farklılar ama farklılıkların içindeki benzerlik bence çok birdenbire ikisinin de ilgisini çekiyor ve o açılmayı başlatıyor diye düşünüyorum. Yani Hakan'ın bu kadar kibirli olması sana ne hissetti? Her şeyle ilgili acayip yargılarla oturuyor ya masaya. Tek değil ki öyle çok insan var. Ne istediğim? Bir şey hissedecek bir durum yok. O kadar çok insan var ki öyle.
Bu bir nevi bence korunma mekanizması. İnsanlar dayak yedikleri yerde hani ayakkabım vurunca nasıl oluyor yani topu o da onun gibi yani sonuçta insanlar ezildikleri ve canlarının yandığı yerde sertleşiyorlar. Hakan'ın da bir sürü öyle sorunu var. Oralarda böyle bir şey geliştirmiş kendine. Peki Hakan Manolya'yı anladıkça ve o beklediği biri gibi çıkmadıkça kendini göstermeye başladığını görüyoruz ya. Geldiği konuma ve kendisini kapatmaya uğraşına hak verdiğin yerler oldu mu? Yani Hakan'a hak verdin mi yani o savunma mekanizması? Zaman zaman evet tabii. O da açılıyor sonra. Sence neden açılıyor? Manolya'nın hakikaten daha önce açılmış olup olmayacağını anlamam Şimdi ama. bu hikayede aslında ön yargılar, belli bir takım hayatlar var ve o ön yargıların birbiriyle çatışması ve çözümlenmesi var. Bazı şeyler çözüldükçe rahatlıyor. Hakan da rahatlıyor yani. Ve orada herhalde güveniyor. Bir güvenle oluyor. Herhalde değil, güvendiği için açılıyor. Manolya ile birlikte aslında oyunculara yöneltilen birçok eleştiriye de cevap veriyor gibi bir durum var. Böyle tuzun kuru tabii algısını da dile getiriyoruz orada belli ki. Hiç bu eleştirilere maruz kaldığınız oldu mu? Bu ön yargılara. Evet yani hem o işte aman kitap bile okumazdan tut da aman sen ne ilgileneceksin bunlarla fikrine kadar. Bireysel olarak hiç karşılaştınız mı böyle şeylerle? Ben karşılaştım. Tabii. Yani Hala oluyor mu ya? hala başka konularla alakalı oluyor. Ha. Sonuçta çok göz önünde olduğun zaman bir takım canı sıkılan insanların hedefine dönüşebiliyorsun. Sırf canları sıkıldığı için sana bir şey atıveriyorlar. Yani bir şey atfediyorlar hemen üzerine. Seninle alakası olmasına gerek yok ki bunun. O sadece o sırada bir şey arıyor kendine. Ama bu da şeyde olduğu gibi bu da aslında bir nevi hayranlığın bir başka kolu baktığın zaman. Çünkü seninle ilgileniyor. Ve senden bir cevap bir şekilde acaba alabilir miyim diye belki bazen. Bazen de sadece bir şey atıyor. Evet, sallıyor. Sallıyor olabilir. Kimse kimseyi gerçekten tanımıyor ki sonuçta. Kimse kimseyi gerçekten tanımıyor. Yani ön yargılarımızla yaşıyoruz aslında. Televizyona bir sürü iş yaptık bugüne kadar. Ama oturup şimdi 10 senelik arkadaşım bile seni belli bir yere kadar tanıyor. Baktığın zaman. Şimdi sadece dizisini izlediğin bir insanı ne kadar tanımış olabilirsin ki? Ne kadar tanıyabilirsin? Anlatabiliyor muyum? Orada başka karakterler canlandıran bir insan. Dolayısıyla normal oluyor tabii ki. Normal karşılayabildiğin bir noktadayız diyebiliriz. Çünkü hani buna takılmak bence doğru değil. Evet. Yani tabii ki bu noktaya gelene kadar çok zaman geçiyor yani. Tabii insan çok sıkılıyor. Çok zorlanıyorsun. Hele gençken ya bu ben değilim ki, niye ben olmadığım bir şey benim üzerime yapıştırılmaya çalışıyor? Nereden biliyor ki beni? Nereden? Çok zor ya benim için çok zor geçti bir süre. Sonra işte o noktaya geliyorsun. Yani beni tanımıyor ki. O kendisiyle ilgili bir şey, benimle ilgili bir şey değil. Ben kimsem oyum ve onun dediği şeyle de ben dönüşmüyorum ve değişmiyorum. Evet. Yani. Ola bir yerden sonra diyorsun ki ha tamam. Ama bunun bir eğitmeni yok, bunun bir koçu yok. Gelip sana tamam burada sakin ol, bunları böyle karşılayacaksın diyen hiç kimse yok. Hepimiz sonuçta kimse bunu tahmin etmiyordu. Hepimiz belli bir dönemi yaşayarak ve o acıyı çekerek bu noktalara geldik ki bir mesafeyi sağlayıp kendimizi görmeye başladık. Bu işe başladığımız zaman hani öyle bir mekanizma yoktu. Sen oyuncu olacaksın, bana bak dikkat et, kendini şöyle tutmalısın, toparlamalısın. Senin varlığın burada. Personan burada, insanların şeyinde olan. Bunlar arasındaki bağ şöyledir. Yaptığın iş burada. Bunların her birini yani ben kendi açımdan bizde hani evliliğimizde de öyle. Bergüzar'la ilgili de öyle. Deneyimleyerek böyle kan revan içerisinde bazı dönemlerin içerisinde geçerek öğrendik ve yaşadık. Yani senin için de muhakkak öyle oldu yani. Kimse gelip de bir mentor gelip bakın burada dikkat edin. Burada hiç öyle bir şey yok. Evet. Normal derken o normalin arkası aynen Tuğba'nın dediği gibi böyle bir yol yani. Bayağı kan revan var yani o normalin arkasında bir... Kendine karşı acımasız mısındır? Evet. Mesela 1 ile 10 arası 7. 7. Çocuklarının baba şu huyuna sinir oluyorum dediği bir huyun var mı? Ali'ye sormak lazım bilmiyorum. Diğerleri daha farkında değil hikayenin ama onu Ali'ye sormak lazım. Bana itiraf edememiş olabilir varsa da yani.
Muhakkak vardır. Hiçbir çocuk annesinden babasından %100 memnun olmaz. Bir de 14 yaşında yani Ali Oo. ve tam zamanı. Yeni tanıştığın insanları sıfırdan mı başlatırsın, yüzden mi? 100. Ben de mi ya? 100 maalesef. Allah Maalesef Allah. işte bunu değiştirmem gerekiyor. Yok, değişiyor mu canım? 100. Bakacağız. Ve her seferinde patlayıp değil mi yani? Ya sıfırdan başlasa en azından bir yere Evet, gidiyor ya. garanti. 100'den başlayınca çok fena o iş. Evet. Şu an düşündüğünde güldüğün bir ergenlik anın var mı? Çok şişmandım. Böyle şişmanlığım vardı. Evet, yüzümde sivilceler vardı ve böyle diye geziyordum ortalıkta. Sence 40'lar nasıl geçiyor? Yani şimdilik iyi. Sahneyi özledin mi? Evet. Var mı planın, hayalin? Bir planım yok. Özellikle bir şey planlamıyorum. Ama çünkü yani şu an halihazırda ekran karşısında olmaktan senelerde çok mutluyum. Çok seviyorum bu işi de. Ara ara böyle bir takım teklifler geliyor. Bakıyorum yapabilir miyim? Biraz da imkanlarla sınırlı oluyor. Yani bu yapabilmek için tiyatroya sahnede herhangi bir şeyle tiyatro olmak zorunda değil. Ciddi bir zaman ayırıp orada bulunmak lazım. Bir kere çünkü tiyatroda oynarken aynı zamanda televizyon işiyle uğraşıyordum. Ve ikisi çakıştı ve çok ciddi problem yaşadım. O günden sonra da söz verdim kendime. Sahne üzerinde eğer bir şey yapacaksam yanında başka bir şey olmaması gerekiyor. Bilmediğimiz bir yeteneğin var mı? Dilimi çevirebilirim mesela. Allah belamı versin, aklımdan geçiyordu. Gerçekten çevirir misin? İnanılmaz, gerçekten çevirdi. Kendine karşı acımasız mısındır? Evet. Yani herhalde yani ben öyle inanıyorum. İnsanın kendisini eleştirdiğinden daha acımasız kimse onu eleştiremez bence. Söylemeyi çok sevdiğin bir şarkı var mı? Bir sürü var da. Şöyle oluyor bende. O anın mesela duygusuna yönelik bir şarkı geliyor ağzıma. Şarkıyı daha sonra söylediğimi duyuyorum kulağımdan. Diyorum ki bu tam da şu anki duygumun şarkısı. Ama özellikle sürekli söylemeyi sevdiğim var. You Take My Breath Away var mesela, onu çok severim. Queen'in. Şu anın duygusu o mu? Yok, değil. Tamam. Ama yani düşününce en çok aklıma hani en çabuk o geldi büyük ihtimalle. Birine kırıldığın zaman nasıl tepki verirsin? Sessizleşirim. Anlaşılmayı mı beklersin? Evet. Oyunculuk dışında çok iyi şunu yaparım dediğin bir şey var mı tamirat dışında? Tamirat dışında. Araba kullanmayı çok severim. Ya, Evet, çok severim. merakın var mı? Var. Biraz da eskiden hızlı kullanıyordum çok. O yüzden sürekli olarak ayağı yere basan, aklı başında sakin arabalar satın alıyorum kendime. Ama hani düşünüyorum, eğer oyuncu olmasaydım, eğer öyle bir imkanım olsaydı yarış pilotu olmak isterdim. Denedin mi hiç? Denedim. Hı. Sevdim. Bu evde o simülasyon Değil. aletlerinden Hayır, falan. bir aracın içinde Ha. gerçekten çok keyifli yani. Peki ilişki kurmak sence zor mu? Zor. Ve gittikçe zorlaşıyor gibi hissediyorum. Senin için mi, zamanla ilgili bir şeyden bahsediyorsun? İkisinin ortak birleşimi. Hı. Zorlaşıyor. Doğru. Yani bence bu süreçte de zorlaşıyor. Bu dönemde de zorlaşıyor ilişki kurmak. Çünkü ne kadar gerçekten kendimiz oluyoruz, kendimiz olabiliyoruz. Bir taraftan da işte önce kendini sev, önce sensin, önce sen sloganları yükseliyor her yerden ama bu da riskli çünkü önce ben dediğin noktada insanlar şunu algılıyorlar. Önce kendimi düşünmeliyim ben. Her şeyden önce ben varım. Aslında öyle bir şey değil ya. Kendine iyi bakacaksın ki başkasına iyi bakabilesin. Kendini seveceksin ki başkasını sevebilesin gibi bir durum aslında bu. Yani kimse kendisi için bu hayatta değil, hepimiz başkası için bu hayattayız aslında. Acayip bir şey söyledin. Güneş kendini ısıtmıyor. Bizi ısıtıyor. Bak hiç o boyutundan bakmamış. Birine kırıldığın zaman nasıl tepki verirsin? Dediğim gibi eğer bu bir hata şeyi ise mutlaka konuşurum. Muhakkak konuşurum. Kendimi anlatmaya çalışırım duygumu. Onu anlamaya çalışırım. Ama bu devam eden bir şeyse kepenkleri indiririm yani. Çözülemiyorsa yapacak bir şey yok. Doğru. Gün içinde en çok kullandığın kelime ne? Bilmem.
Bilmem değil. Ha, Bilmiyorum. Bu şey gibi zorunda mıyım? Bilmiyorum ne. İlişki kurmak sence zor mu? Yani ilişkinin seviyesine bağlı bence. Derin ilişki kurmak evet zor. Kolay değil. Yoksa herkesle arkadaşlık kurabilirsin. Herkesle belli bir seviyede ilişkin olabilir ama seviyesine göre herhalde. Çok fazla genç oyuncumuz var artık. Siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum. Oldukça da Evet. yetenekliler. Mesela onların işine yarayacak söyleyebileceğiniz bir şey var mı bununla ilgili? İnsanın en önemli varlığı oyuncu olmadan önceki hayatı. Oradaki duygusal dengesi ve kendi hali, kendiliği. Çünkü oyunculuk insana eğer öyle bir tecrübesi ve öyle bir birikimi yoksa dışarıdan bakma durumunu getiriyor. Kendine dışarıdan bakmaya başladığın zaman ortalık karışıyor. Her zaman içeriden ve kendi gözlerinden dünyayı görmeye devam etmen lazım. Bu önemli bir nokta. Oraya tutunabilirsin bir tek. Zor da bir şey ya. Öyle bir şey diyorsun ki orada bir varoluş vakumu var ya. Yani ama bunu onun kafanda içine kaçtın mı? tutabilirsen çünkü oyunculuk herhangi başka bir meslek gibi değil. Yani lineer giden bir takım meslekler var. Bir işe başlıyorsun. İşte adım adım yükseliyorsun. Paran da yükseliyor. Pozisyonun yükselebiliyor veya bir yerde kalıyorsun. Stabil bir hayat değil. Oyunculukta bugün mesela harika bir iş yapabilirsin. İnanılmaz para kazanabilirsin. Ondan sonraki 5 sene açlıktan ölebilirsin. Yani o noktaya bile gelebilirsin. Oyunculuk böyle bir meslek. Veya sana senelerce hiçbir şey vermeyebilir. Sonra bir günün birinde parlayabilirsin veya hiç parlamayabilirsin. Bu hiçbir zaman olmayabilir yani. Sen yine oyuncu olmayı isteyip devam edebilirsin. Bunu tutturmak gerçekten zor, kolay değil. Yani kendini iyi tanımaktan geçiyor aslında. Benim en büyük şeyim ben çok uzun süredir kendimle çalışıyorum. Yani mutlaka belli dönemlerde benim herhalde bir 20 sene oldu psikoloğum var, psikologlarım var. Onlarla gidip dönem dönem mutlaka uzun periyotlarda çalışmalarım oluyor. Çünkü bazı problemler yani bugün normal diyorum ya onlarla sadece kendi başıma başa çıkmadım. Yani bunu çünkü hayatı sorgular hale geliyorsunuz. İnsanlığı, ilişkiyi. Yani karı koca ilişkisinden bahsetmiyorum. İnsan ilişkisini, insanların birbiriyle olan ilişkilerini sorgular hale getirtebiliyor bu insanı. Mesleği bırakma noktasına gelebiliyorsunuz. Öyle şeyler olabiliyor bazen. Çünkü yani o kadar transparansın ki herkes içinden geçiyor gibi oluyor yani. Herkes de hak görüyor bunu kendinde. Madem görüyorum. Ama o zaman yürüyün arkadaşlar diyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir yol. Peki bu yarın yokmuş gibiyle ilgili söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yani 14 Şubat'ta yayına girecek. Sizin için de çok özel bir proje olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bir seyrederken bir tiyatro oyunu seyrediyor gibi çok sıcacık, çok merak ettiğimiz bir sohbetin içinde şahitler olarak izleyici olduk. Bizim için çok keyifli izlemesi. Sizin için de belli ki oynaması çok keyifli. Çok zevk almışsınız. Bence herkes bir şans vermeli bu işe. Aynen bence de doğru. Ben sevdim yani o sohbetin içinde bulunmak, bazen ona hak vermek, bazen ona hak vermek ve kendi ne düşündüğünü anlamaya çalışmak bütün o konularla ilgili. Gerçekten orada üçüncü kişi olarak senin de dediğin gibi var olabilmek çok keyifli. Sana da sorduruyor ya onları. Evet. Yani sen de onunla ilgili fikir beyan etmek istiyorsun yani. Abi tamam da böyle falan gibi. Evet değil mi? Orada bir şey demek istiyorsun. Geliyor yani çok acayip ya. Çok yani tabii ki Zeynep Güney'i de tebrik etmek lazım. Müthiş. Yani onun da muhteşem bir becerisi var tabii ki. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza da sağlık. Teşekkür ederiz. Çok Daha teşekkür uzun teşekkür ederiz. vakit geçiririz inşallah. Evet inşallah. Hanımlar beyler tekrar görüşene kadar iyi günler.